Rüyalar, yalnızca bilinçaltımızın rastgele yansımaları mı? Yoksa ruhsal bir rehber mi? Jung'un rüyalara olan farklı ve derin bakış açısı neydi? Rüyaları Freud'dan farklı olarak nasıl ele almıştı? Bu videoda bu iki büyük psikoloğun rüyalara bakış açısını karşılaştırmalı bir şekilde ele alarak Jung'un rüya görüşünü detaylıca inceleyeceğiz. Onun rüyalarla ilgili eşsiz görüşlerini ve bu görüşlerin yaşamımıza nasıl rehberlik edeceğini hep birlikte keşfedeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Like and subscribe. Serinin bir önceki videosunda Freud'un rüyalar hakkındaki görüşlerinden detaylı bir şekilde bahsetmiştik. İzlemek isteyenler için linkini yukarıya bırakıyorum. Bu videoda ise Jung'un rüyalar hakkındaki görüşlerini ve bunların hayatımız üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele alıp iki görüş arasındaki farkları inceleyeceğiz. Freud, rüyaları daha çok kişisel arzular, travmalar gibi bireysel bilinçaltına odaklanarak analiz ederken, Jung rüyaların kolektif bilinç dışı dediği daha geniş bir alanı temsil ettiğini savunur. Peki nedir bu kolektif bilinç dışı? Jung'a göre ruhsal miras olarak adlandırılan kolektif bilinç dışı, insanoğlunun doğuştan sahip olduğu ruhsal eğilimlerdir. Bu ruhsal eğilimler, insanın yaşamı boyunca karşılaştığı olay ve durumlara nasıl tepki verdiğini belirleyen eğilimlerdir. İşte Jung'a göre rüyalar, yalnızca bireysel bilinçaltını değil, tüm insanlığın ortak hafızasını temsil eden kolektif bilinç dışını da yansıtır. Jung'un rüya teorisinin temel taşı kolektif bilinç dışıdır. Bu kavram, insanlık tarihinin ortak bir hafızası olduğu fikrine dayanır. Yani bireylerin rüyaları yalnızca kişisel bilinçaltını değil, aynı zamanda mitler, semboller ve arketipler gibi insanlığın evrensel temalarını da yansıtır. Kolektif bilinç dışının kaynağı, insanların evrimsel tarih boyunca yaşadığı deneyimlerden gelen bir tür ruhsal mirastır. Örneğin, rüyada görülen yılan, birçok kültürde korku veya dönüşümü simgeler. Modern bağlamda bakarsak, bugün bile rüyalarda ortak semboller görmek, Jung'un kolektif bilinç dışı teorisini destekliyor. Örneğin, rüyada görülen bir mağara, birçok insan için hem gizem hem de güven hissini çağrıştırabilir. Bunun yanı sıra
Bir de Jung'un insanlığa en önemli katkılarından biri olan arketipler, bu kolektif bilinç dışının bir parçasıdır. Bu arketip konusunu daha sonra bu kanalda çok detaylı şekilde ayrıca ele alacağız. Ancak burada arketiplerin Jung'un rüya görüşü ile bağlantısına bir bakalım. Az evvel kolektif bilinç dışından bahsetmiştim. Arketip, insanların kolektif bilinç dışında yer alan evrensel sembollerdir. Arketiplerden bazılarını örnek vererek ilerleyelim. Örneğin kahraman, anne, gölge, yaşlı bilge adam ya da kadın. Bunların hepsi birer arketip. Yani kolektif bilinç dışındaki evrensel sembollerdir. Kahraman, zorlukları aşma ve içsel gücü keşfetme arzusunu temsil eder. Anne arketipi, şefkat, koruma ya da bağımlılığı sembolize ederken, gölge arketipi karanlık tarafımızı, bastırdığımız duygu, korku ve arzularımızı temsil eder. Yaşlı bilgi adam ya da kadın, içsel rehberlik ve bilgeliği temsil eden arketiptir. Rüyalarda görülen bu arketipler, temsil ettikleri anlamlara göre yorumlanabilir. Kolektif bilinç dışının en önemli parçalarıdır ve Jung'a göre her bireyin ruhunda yer alır. Rüyalarda da çeşitli sembollerle karşımıza çıkar. Şimdi bu arketiplerin rüyalardaki yansımalarını biraz daha detaylandıralım. Örneğin gölge, kişinin bastırdığı ya da kabul edemediği özellikleri temsil eder demiştik. Rüyada bir düşman ya da tehdit olarak kendini gösterebilir. Örneğin sizi kovalayan bir yaratık, kendi içinizde yüzleşmekten kaçtığınız bir korkuyu simgeliyor olabilir. Kahraman, bireyin zorluklarla mücadele eden ve içsel gücünü keşfeden tarafıdır. Rüyanızda kendinizi bir savaşçı olarak görüyorsanız, bu yaşamınızdaki zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğunuzun bir işareti olabilir. Bilge ve yaşlı adam ya da kadın, rüyalarda bir öğretmen, rehber, bilge herhangi bir figür olarak ortaya çıkabilir. Bu arketip, içsel bilgelik ve doğru yolu bulmayı temsil eder. Yine daha sonra detaylı bir şekilde ele alacağımız bir diğer arketip ise anima ve animus. Kısaca bahsedecek olursak, kadın ya da erkek fark etmeksizin her birimizin içinde eril ve dişil enerji mutlaka vardır. Anima, erkeğin içindeki dişil enerjiyi temsil ederken, animus, kadının içindeki eril enerjiyi. Yani bu iki arketip, bireylerin karşıt cinsiyet enerjisini temsil eder.
Rüyada ise bu arketip bir rehber, bir aşık ya da gizemli bir figür olarak ortaya çıkabilir. Jung, bu arketiplerin her bireyde farklı sembollerle ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Örneğin, akan bir nehir temelde yaşamın akışını temsil ederken, rüyayı gören her bireyin kişisel deneyimlerine göre bu anlam farklılık gösterecektir. Diğer yandan Jung'a göre rüyalar, ruhsal dönüşüm için de önemli bir rehberdir. Özellikle de birey, individuation dediğimiz kendini gerçekleştirme sürecinde ise rüyalar kendisine rehberlik edecektir. Jung'un teorisine göre insanın nihai amacı gerçek benliğini bulmaktır. Rüyalar bireyin bilinçaltındaki çatışmalarını ve bastırılmış yönlerini yüzeye çıkarması bakımından bu süreci destekler. Örneğin rüyanızda ağaç görüyorsanız bu köklerinizle yani geçmişinizle ve dallarınızla yani potansiyelinizle bağ kurduğunuz anlamına gelebilir. Jung, rüyaların bazen de doğrudan mesajlar içerdiğini söyler. Örneğin, rüyanızda bir kapının açıldığını görmeniz, bilinçaltınızın yeni bir farkındalık seviyesine ulaşmak istediğini gösterebilir. Jung'un rüyalarda görülen sembollere bakış açısı, bu sembollerin bireyin ruhunun dili olduğu yönündedir. Ona göre semboller, adeta bilinçaltında çözülmeyi bekleyen bir bilmecedir. Jung'a göre rüyalar üzerinde çalışmak bir yolculuktur. Rüyadaki sembolleri anlayabilmemiz için bize şu soruları sormamızı önerir. 1. Bu sembol bana ne hissettiriyor? 2. Bu sembol bana neyi hatırlatıyor? 3. Bu sembolün benim için anlam ve mesajı ne olabilir? Jung'un rüya sembollerini analiz etmek için kullandığı bir diğer teknik de aktif hayal tekniğidir. Bu yöntemde kişi rüyasını bir film gibi hayal eder ve rüyadaki figürlerle konuşarak onlardan rehberlik ister. Örneğin, rüyanızda bir dağa tırmandığınızı görüyorsanız, o dağa size ne anlatmak istediğini sorabilirsiniz. Son gördüğünüz rüyayı hatırlayın. Acaba bu rüya size ne anlatmak istiyor?
Rüyanızı yeniden düşünüp anlamlandırmaya çalışırken Jung'un bu bakış açısını kullanmayı deneyin. Jung'un rüyalarınızı anlamlandırmak için önerisini tekrar hatırlayalım. Rüyalarınızı analiz ederken rüyadaki sembolleri kişisel bağlamda düşünün. Ayrıca Jung şunları da öneriyor. 1. Rüyaları yazıya dökerek analiz etmek. Bu yöntem benim de yıllardır kullandığım bir yöntemdir. Bir rüya günlüğüm var ve bu günlüğe rüyalarımla ilgili hatırladığım tüm detayları yazıyorum. Ruhsal dönüşüm sürecimde bana oldukça yardımı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Jung'un ikinci önerisi, rüyalarda tekrar eden sembolleri ve temaları gözlemlemek. Üçüncü olarak da rüyanın sizde uyandırdığı hislere odaklanmak. Jung'un rüya teorisi, ruhsal büyümemiz ve kendimizi daha derinden anlamamız için bizlere bir kapı aralıyor. Peki, Freud ve Jung'un rüya anlayışlarını karşılaştırdığımızda ne gibi farklar ortaya çıkıyor? Bu konuda daha fazlasını öğrenmek isterseniz, Freud'a göre Rüyaların Gizemli Dili başlıklı videoyu izlemeyi unutmayın. Sizce rüyalar bilinçaltımızdan gelen rastgele mesajlar mı? Yoksa bizi gerçek benliğimize ulaştıran bir rehber mi? Bu videoda Jung'un rüyalara dair derinlikli görüşlerini ele aldık. Bir sonraki videoda ise rüyalar hakkında şok edici ve gizemli gerçeklerden bahsedeceğiz. Kaçırmamak için kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Rüyalar hayatımızın gizemli bir haritası gibi. Ve biz onları doğru okuduğumuzda belki de kendi hayat yolculuğumuzun şifrelerini çözebiliriz. Ne dersiniz? Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.